Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün ilk olarak hep birlikte bir Tayfun füzemize uzanıyoruz. Kıymetli dostlar, Tayfun'umuz bugün çok kritik bir test atışı gerçekleştirmişti. Roketsan üretimi Tayfun balistik füzemiz Karadeniz'de gerçekleştirilen harp başlıklı test atışında hedefini nokta hassasiyetle vurmuştu. Şunu belirtmek isterim, aklınıza gelmiştir. Acaba bugünkü test Tayfun Blok 4 testi miydi? Bugünkü test Tayfun Blok 4 testi, hipersonik füze testi değildi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci konuk oldu programda. Çelik kubbeden tutun hipersonik füzeler, Gökbora füzesi, ramjet motorlu füzelerimize kadar çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Murat İkinci ilk olarak Tayfun füze ailesine değindi. Dedi ki, Tayfun balistik füzelerinin seri üretimi ve teslimatları devam ediyor. Karadeniz'deki testlerde 1 metrenin altında yüksek hassasiyetli hedefleri vurdu Tayfun diyordu ve son olarak da Tayfun ailesinin en etkili versiyonu olan Blok 4'ün atış testinin çok yakında yapılacağını duyurdu. Akabinde Gökbora füzesine değindi. Katı yakıtlı ramjet motora sahip uzun menzilli hava angajman füzesi Gökbora'nın motor geliştirme süreci tamamlanmak üzere. Gökbora, Bayraktar Kızıl Elma İnsan Savaş Uçağı'nın ana silahlarından bir tanesi olacak diyordu. Devamında Çelik Kubbe'ye dair de Siper Hava Savunma Sistemi'nin Blok 2 versiyonu devreye alınıyor. İlerleyen aşamalarda Blok 3, Blok 4 ve Blok 5 ile sisteme yeni ve farklı kabiliyetler kazandırılacak diyordu. Murat II hipersonik tehditlere karşı da Roketsan'ın harekete geçtiğini belirterek hipersonik füzeleri durdurmak için o füzelerden kat kat daha hızlı hareket edebilen karşı füzeler geliştirilmesi üzerinde Roketsan'ın çalıştığını ve bu alanda ciddi yatırım yaptığını belirtti. Özellikle benim dikkatimi çeken bazı kısımlar da vardı. Onlar mesela kıymetli dostlar, Tayfun Blok 4 hipersonik füzesinin testinin yakın zamanda gerçekleşeceğini duyurdu. Artık Tayfun Blok 4 Karadeniz'de gerçekleşir mi testi veyahut da Somali'de mi gerçekleşir mi? Birazdan geleceğiz. Selçuk Bayraktar'ın Somali'deki Türkiye'nin roket ve uzay üssüne yönelik çok dikkat çekici açıklamaları olmuştu. Parantezi kapattım ama Tayfun Blok 4 yakın bir zamanda atılacak. Hemen devamında Gökbora'nın motoru tamam, yani ramjet motorlu füzemizin motor kısmını hallettik kıymetli dostlar. Bu çok önemli bir gelişme. Devamında son olarak da ne dedi? Çelik kubbemize Siper'de işte şu an versiyon 2, yani Siper Blok 2 devreye alınıyor. İlerleyen aşamalarda ise Blok 3 biliyorduk bunu. Blok 4 bunu da hadi duymuştuk. Fakat Blok 5 de devreye alınacak dedi. Siper Blok 5. Bunu bugün belki de ilk defa duyduk kıymetli dostlar. Belki de ilerleyen aşamalarda Blok 6, 7, 8, yani hava tehditleri dünya üzerinde değiştiği müddetçe siper hava savunma sistemi de kendisini geliştirmeye devam edecek. Artık büyük ihtimalle Siper Blok 5'te Allah izin verirse dünya üzerindeki engellenemeyen tehdit olarak bilinen hipersonik füzelere karşı Türkiye önlem alacak. Kıymetli dostlar, Aselsan Genel Müdürümüz Ahmet Akyol da yine özellikle Çelik Kubbe'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimine ilişkin 2026 yılında ne kadar bir teslimat gerçekleşecek, bu konulara dair dikkat çeken yine ifadelerde bulunmuştu. Ahmet Akyol diyordu ki, Çelik Kubbe için Ağustos ayında 47 ürünü daha teslim ettik. Gelecek yıl, yani 2026 yılında da 100'ün üzerinde sistemi teslim edeceğimizi öngörüyoruz. Ondan sonraki yıllarda da bir taraftan daha fazla ürünle ülkemize bu katma değeri kazandırmak, bir taraftan da dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası işbirliklerini geliştirmeye çalışacağız diyordu. Biraz önce sizlere dedim ya, Tayfun Blok 4'ümüzü artık Karadeniz'de test edemeyiz büyük ihtimalle. Şöyle bir Somali'ye sanki yol gözüktü diyordum ya. Selçuk Bayraktar Türkiye'nin Somali'de kurduğu uzay üssüne dair dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Diyordu ki, Türkiye'nin artık uzay istasyonu da var. Ekvatora yakın bir yerde. Somali'de Türkiye'nin 30x30 kilometrelik bir alanı var. Dünyada 12 kadar bu tür yer var. Somali kalmış bir tek yer ve Somali uzay araştırmaları için en uygun yerlerden bir tanesi. Somali'deki üssün inşasına da devlet tarafından başlandı diyordu Selçuk Bayraktar. Fergani'de işler beklendiğinden çok daha iyi gidiyor, biliyor musunuz? Fergani yani geçtiğimiz hafta dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı iştirakı olan Delta V şirketinin geliştirmiş olduğu motorla beraber Fergani'nin uydusu ilk kez uzayda hibrit motoru ateşlemişti. Ve önümüzdeki dönemlerde inşallah kendi fırlatma sistemlerimizin de devreye girmesiyle birlikte Somali'ye
Türk yetkilileri en az haftada 1-2 sefer gidecek. Çünkü artık Türkiye gözünü uzaya dikmiş olacak. Somali'deki üssümüzün yeri bulunamaz bir nimetmiş. Onu belirteyim. Selçuk Bayraktar dünyada çok sayılı yer vardı. Yani böyle 12-13 tane yer vardı. Onlardan bir tanesini biz kaptık dedi. Devamlı sizlere dedim ya, mesela ilk konu başlığımızda Siper Blok 5'ler 6'lar gelecek. Hipersonik füzelere karşı Roketsan yatırımlarına devam ediyor dedim ya. Kıymetli dostlar, hipersonik füzeleri engelleyebilmeniz için bir kere uzayda kesinlikle var olmanız gerekiyor. Yani öyle hipersonik füzeleri atmosferdeki hava savunma sistemlerinize falan durduramazsınız. Uzaydan o hipersonik füzeye tespit yapacaksınız ve gerekirse uzaydan müdahale etmeniz gerekiyor bu hipersonik füzeler. Çünkü bu hipersonik füzelerin artık en yavaş olduğu yerler uzaya yakın bölgeler. Öyle atmosfere falan girdikten sonra dikine iniyor zaten bu füzeler. İsrail-İran gerilimini hatırlarsanız dik iniyordu füzeler. Ne kadar hızlı iniyordu. Türkiye'nin aslında uzay atılımı bir yandan da Türkiye'nin çelik kubbe atılımı olarak da değerlendirebilir. Bu önemliydi. Devamında kıymetli dostlar, Selçuk Bayraktar Take-Off İstanbul'da insanlı hava araçları insansız hava araçlarına karşı mücadele edebilir mi? Veyahut da bir insanla bir robotun karşılaşmasında sonuç nedir? Bu konuya dair yine çok güzel cümleler kurmuştu. İsterseniz o anları bir izleyelim. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İnsanlı bir savaş uçağının füzeyle kıyaslamak makul mü? Bu ikisi çarpışırsa ne olur? Füze uçağı çarpar, pilotu da öldürür, uçağı da kırar. Ya bunun gibi bir teknoloji artık. Dolayısıyla insanlı savaş uçaklarının insansızlarla mukabele edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bir kere çok daha ucuz. İnsan yok. Bütün uçuş sortilerinin %70'i, hatta %80'i 90'ı eğitime gidiyor Hakan Bey. Makineyi eğitmeniz gerekiyor mu? Satranç ustasını yendi makine. Tekrar oyun oynaması gerekiyor mu? Oyunu unutmamak için yok öyle bir şey. Milisaniyelerde yazılımı kopyalıyorsun. Milyonlarca makine var. Mesela telefon oynadığını düşünün. Dolayısıyla soru neredeyse hatalı duruma düşüyor. Bu kıyaslama anlamsız oluyor. Füzeyle insanlı savaş uçağını kıyaslamaya benziyor. İşte yeni bir devrin kapısı da böyle açılıyor aslında. İnsansız savaş uçağını siz bir hava hedefini insanlı veya insansız vurabilecek hale getirdiğinizde artık öbürleri mecburen muharebe sahasının ötesine, gerisine çekilmek zorundalar. Savaşmasının anlamı yok. Bu çok daha ucuz bir sistem. Pilot yok içinde, insan kaybetmiyorsunuz. Ya bir insanlı savaş uçağının karşısına 10 tane insansız çıkartabilirsiniz maliyet bedeli olarak baksanız. Ki eğitim sortileriniz de yok artık. Sortilerin %90'ı eğitime gidiyor. Bu ne demek? 10 uçağınız varsa sadece birini kullanıyorsunuz aslında demek. O değil de Selçuk Bayraktar ne kadar haklı bir yere parmak basmış ya. Düşünsenize, yani bir savaş uçağının gerçekten uçabilir bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yer almasını istiyorsanız 10 tane uçuş gerçekleştirecekseniz 8 tanesi eğitim olacak, 2 tanesi operasyona çıkacak o uçaklar. Çünkü niye? İnsan kabiliyetlerini eğer ki tekrarlamazsa, eğer ki sıkı bir şekilde çalışmazsa unutabilen bir varlıktır. Velhasıl kelam kıymetli dostlar, dünyada kesin olan şu ki artık harekat düzeninde, harekat ortamında yeni bir sayfa açıldı ve bu sayfayı belki de geçtiğimiz günlerdeki Kızıl Elma'dan atılan Gökdoğan füzesi testiyle Türkiye o sayfayı ilk açan ülke oldu. Artık Allah izin verirse bambaşka bir çağ açıldı ve o çağı Türkiye açtı. İşte bunun gururu yeter. Allah'ıma bin şükür. Devamında yavaş yavaş bugün haberlerimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Türkiye'nin üretmiş olduğu yerli ve milli motorlara ilişkin mecliste güzel, dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Hepsini tek tek okumayacağım ama ekran görüntüsünden şu an görmektesiniz kıymetli dostlar. Mehmet Fatih Kacır şu an mevcut bir şekilde yerli motorlarımız ne durumda? Bunları değerlendirmişti mecliste. Ben hepsini tek tek okumadım. Videoyu durdurup yakından göz atabilirsiniz. Hangi motor ne aşamadaymış? Kıymetli dostlar, bugün son olarak da hep birlikte bir makine ve kimya endüstrisinden Azerbaycan atağı geldi bugün. Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden bir tanesi olan makine ve kimya endüstrisi, kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasındaki savunma ve teknoloji işbirliğini kurumsal bir zemine taşıyarak Makine ve Kimya Azerbaycan adıyla Azerbaycan'da yeni bir şirket kurdu. Bakü merkezli şirket Azerbaycan makamlarınca tescil edilerek resmen faaliyetlerine başladı. Bu işbirliğiyle birlikte Türkiye-Azerbaycan savunma sanayi ortaklığı da giderek derinleşti. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve bugün haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz lütfen aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Hayırlı cumalar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.